Merhaba arkadaşlar. EMKO Elektronik'ten teknik öğretmen Dinçer Yılmaz. Bugünkü çalışmamızda PLC'lerimizin giriş ve çıkışlarını isimlendirmeyi, adres atamayı, yanına koyduğumuz genişleme modüllerini yine giriş ve çıkışlarını isimlendirmeyi öğreneceğiz. Aynı zamanda PLC'nin içerisinde bulunan hafıza alanlarının çeşitlerini ve büyüklükleri konusunda bilgiler edineceğiz. Bildiğiniz gibi artık EMKO PLC'lerimiz meslek okullarının, teknik okulların ders kitaplarında da yer almakta, aynı zamanda panellerimiz. Burada da büyük bir öğrenci kitlemiz bunları öğrenmek isteyecektir. Bu videoların onlara da faydalı olmasını dilerim. Dijital girişlerimiz 9 adet CPU'muzun üzerinde 0'dan 8'e kadar yer almakta. I0 ve I8 arası. Dijital çıkışlarımız ise Q0'dan Q5'e kadar 6 adet dijital çıkışımız mevcut. Uluslararası normlara göre her ne kadar PLC üzerinde I ve Q harfle de gösterilse de X ve Y harflerle de gösterilmekte. EMKO PLC'lerimizde dijital girişler X harfiyle, dijital çıkışlarda Y harfiyle gösterilmekte. Yine uluslararası normlara uygun olarak. Aynı zamanda PLC'mizin sağ tarafına genişleme modülleri adını verdiğimiz giriş ve çıkış modülleri de ilave ediyoruz ihtiyaca yönelik olarak. Örneğin şu şekilde takalım. Bu genişleme modüllerinde yine aynı veri yolu üzerinden, bas yapısı üzerinden PLC'mizin yanına koyup kilitlediğimizde bunu da eklemiş oluyoruz. PLC bu genişleme modüllerinin sırasına bakarak, şöyle bunu da bir tane daha koyalım. Yanına ilk koyduğum bir adet analog giriş, 4 adet de dijital çıkışlıymış. Buna bakalım. Bu da 8 adet dijital giriş. Yanındaki kaç adet? Pardon, 8 adet dijital giriş değil, tamamı dijital çıkış modülüymüş. 15 adet dijital çıkış modülü. Gözlüğümü takmadığım için çok iyi göremiyorum. Şöyle bir tane daha ekleyelim. Bunların çok çeşitleri mevcut tabii ki. Buna bakalım. 2 analog giriş, 4 adet de dijital çıkışı mevcut. Bunun gibi amaca hizmet eden çok farklı genişleme modüllerimiz mevcut. Şimdi bu genişleme modüllerini PLC'mize taktığımızda bu PLC'miz bunun girişlerine bir adres ataması yapmakta ve isimlendirmekte. Bizim de bu atamanın kuralını bilmeliyiz ki buna uygun program yazarken doğru giriş veya doğru çıkışı kastedebilelim. Eğer modüllerden bir tanesi arızalanırsa ve bunu değiştirmemiz gerekirse yine bunun yerine taktığımız modüle PLC'miz yine aynı adres atamalarını yapacağı için herhangi bir programda değişikliğe gerek kalmayacak bu şekilde. Eğer genişleme modüllerinin yerlerini değiştirirsek yine bu değişikliği CPU gözlemliyor ve ona göre yine doğru sırada atama yapıyor. Yani ilk modülden itibaren adres atamalarının, giriş çıkış atamalarını vermeye başlıyor. Şimdi bunun nasıl yapıldığını bilgisayar kısmında inceleyelim. Özellikle bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu kısımları doğru bilirsek, aynı zamanda hafıza yapılarının çeşitlerini ve büyüklüklerini doğru bilirsek bundan sonraki işimiz çok daha kolay olacaktır. Tabii ki bu modüllerin başına da yine bizim güç kaynağımızı takıyoruz. Böylece panaya monte ettiğimizde tüm ürünler beslemesini bu kaynaktan kendi haberleşme veri yolu üzerinden veya veri yolu üzerinden almakta. Şimdi bilgisayar kısmında çalışmalarımıza devam edelim. Şimdi konuştuklarımızı bir uygulama üzerinde inceleyelim. Iperto IDE isimli arayüzümüzü açtık. Bu programı EMKO internet sitesinden indirebilirsiniz, son güncel sürümünü. Editörün tanıtımını bir sonraki videomuzda yaparız. Şimdi sol taraftaki IO modül editörüne gidiyorum ve karşıma PLC'm çıkıyor. Şu an PLC'mi bilgisayara bağladım. Hemen onun solundaki listede de IO modülleri sıralanmakta. Burada ihtiyaç duyduğum IO modülünü sürükle bırak tekniğiyle getiriyorum. Yanına yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim anda hemen üzerindeki bilgileri okuyalım birlikte. Slot 1'e 8 çarpı DU yazıyor. Yani 8 adet dijital girişi bulunan 8 çarpı RO, yani 8 tane de röleli çıkışı, dijital çıkışı bulunan bir modül bu diyor. Ve
PLC'nin buraya atadığı giriş çıkış adreslerini de üstünde sıralamış. İlk girişimiz X1100 olmuş. Son girişimiz ise X1107 olmuş. 8 adet dijital giriş. Aynı şekilde dijital çıkışlarımız ise röle çıkışlarımız yani Y1100 ve Y1107 arasındaki çıkışlar olmuş. Dolayısıyla herhangi bir ezberlemeye ihtiyaç duymadan gördüğünüz gibi otomatik atamaları görüyoruz. Bir modül daha sürükleyelim. Bu defa transistör çıkışlı bir modül olsun. Hemen slot 2'ye yerleştirdiğimiz modülü yine göstermekte. Altında da adreslerimizi yazmakta. Dikkat edeceğiniz üzere ilk slotumuz yani slot 1'deki giriş adresimiz ve çıkış adresimiz 1100'den başlıyor. Bir sonraki 1200'den başlıyor. Bir sonraki de 1300'den başlayacaktır. Daha önce söylemiştik. Yüzer artıyor dijital giriş çıkış adreslerimiz. İlk 1000'e kadar olanlar CPU ana modül için rezerv edilmiş. Yüzer atladığı için 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 şeklinde gitmekte. Şimdi aynı şekilde bir de analog modüllerden bulalım. Analog modülleri inceleyelim. Atamanın nasıl yapıldığını görelim. Yerleştirdiğim modülde 4 adet analog giriş, 4 adet de transistör çıkış, dijital çıkış varmış. İlk analog girişim AU110, son analog girişim ise AU113'müş. Yani şuradaki 4 tane AU110, 111, 112, 113 şeklinde sıralanıyormuş. Buradaki tüm analog girişler onar artıyor. Yani yanına bir tane daha koyduğumda bakın A120'den başlıyor. Bir tane daha yerleştirsem A130'dan başlıyor. Yine söylediğim gibi ezberlemeye gerek yok. Zaten bu yapıyı kurmamız gerektiği için yazılıma başlamadan önce buradan gelip rahatlıkla bu adreslere bakabiliriz. Ancak bu şekilde uğraşmak istemiyorsak gidiyoruz haberleşme sekmesine. Şurada sol üst köşede. Buraya tıkladığımızda otomatik tarama seçeneğini seçiyoruz. Ve PLC'nin bu taramayı kendisinin yapmasını ve kendisine bağlı olan genişletme modülleri varsa bunları bulmasını ve aynı sırada oluşturmasını istiyoruz. Aynı zamanda da isimlendirmeyi de yapıyor. Dikkat ederseniz şu an PLC'me bağlı olan 4 tane analog ve dijital modül buldu. Birincisi 16 tane dijital giriş olan bir modülmüş ve adresi 1100 ile 1115 arasındaymış. İkinci slotumuzdaki 16 tane transistör çıkışlı bir modülümüz. Üçüncü slottaki 2 adet analog giriş, 4 adet transistör çıkışlı bir yine modülümüz ve son slottaki de 1 adet analog giriş, 4 adet transistör çıkışlı bir modül şu an bağlıymış. Tüm adresler de üzerinde mevcut olduğu için yazılıma geçtiğim anda burada yazılım yaparken çok rahatlıkla bunları alıp kullanabileceğim. Şimdi bu konuştuklarımızda bir doküman üzerinde inceleyip konuyu kapatalım. Birazcık da bu hafıza alanlarının büyüklükleri ve çeşitleriyle ilgili bilgiler verip videomuzu bitirelim. Evet, konuştuğumuz uygulamanın dokümanları da burada. Yine sol tarafta CPU'muz, yanında 2 adet dijital I/O modülü. Yine bahsettiğimiz kurallar geçerli olduğunu gösteren bir doküman. Yine bunu sayfamızdan indirebilirsiniz. Hemen bir sonraki kombinasyonda ise yine sol tarafta CPU, sonra bir analog giriş, bir analog girişli ve modül daha. Yine aynı şekilde konuştuklarımız burada gösterilmiş. Bir sonrakinde karışık bir bağlantı CPU, dijital I/O, analog I/O şeklinde. Yine ilk modülümüz PLC, ikinci sırada dijital I/O, üçüncü sırada da analog giriş ve dijital çıkışlı modülümüz ve son sayfamız CPU'muz, analog giriş ve bir adet analog çıkış var. Farklı olarak öncekilerden. Analog girişimiz AU110'dan başlıyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Analog çıkışımız da AO, analog output 110 şeklinde gidiyor. Bir sonraki modülde yine 10 arttığı için analog input 120 şeklini almış gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim tüm PLC'ler için ve tüm otomasyon için geçerli olan kavramlardan bahsedelim. Bu bizim için önemli. Bunu bilmemiz gerekiyor PLC ile otomasyonla ilgileneceksek. Endüstriyel otomasyonda veya dijital elektronikte en küçük hafıza alanına
bit ismini veriyoruz. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Biz günlük hayatımızda desimal yani onluk sayı sistemini kullanıyoruz. Ancak dijital ortamlar, elektronik ortamlar, mikro işlemciler desimal sayılarla işlem yapamıyorlar. Bunları binary dediğimiz ikili sayı sistemleriyle yapabiliyorlar bu işlemleri. Bunları yan yana belli sıralarda dizerek ve kodlayarak bu işlemleri gerçekleştiriyorlar ve bu şekilde hafıza ortamlarında, elektronik hafızalarda saklayabiliyorlar. Daha sonra yine sonuçları bize gösterirken yine bizim anlayacağımız şekilde desimal şekle getiriyorlar ve bu sırada kullandıkları yapı hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Çünkü biz bu alanlara veri yazacağız ve bu alanlardan bir takım verileri okumak isteyeceğiz. Bunları bilmeliyiz, bu büyüklükleri. Tekrar söyleyelim. Bit en küçük hafıza alanımız. 1 bitlik hafıza alanı sadece 0 veya 1'i içinde barındırabiliyor. Yani iki olasılığı ya var ya yok. True, false gibi, olumlu, olumsuz gibi bir en küçük hafıza alanımız. Bitten sonra gelen hafıza alanımız çok kullanılmayan nibble dediğimiz 4 bitte karşılık gelen bir hafıza alanım. 4 tane bitin yan yana gelmesiyle oluşuyor. Bir sonraki büyüklük ise byte dediğimiz 8 adet bitin yan yana gelmesinden oluşuyor. Yine buradaki birler ve sıfırlar yan yana gelerek bir takım kodlamalar yapıyorlar ve bir sayısal bir karşılık oluşturuyorlar bizim desimal onluk sayı sistemimizde. Byte'ın büyüğü ise word olarak adlandırıyoruz ve 2 adet byte bir araya gelirse yani 16 adet bit bir araya gelerek bir word oluşturuyor. Aynı şekilde word'ün büyüğü de double word. 2 adet word'ün 4 tane byte'ın ya da 32 tane bitin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu terimleri çok kullanmamız gerekecek otomasyonda. O yüzden bu kısmı çalışmanız faydalı olacaktır. Şimdi bir sonraki sayfamızda ise bizim EMCO PLC'lerimize ait hafıza alanları, büyüklükleri ve tanımlarıyla ilgili bilgi var. Daha önce konuşmuştuk. Girişlerimizi X harfiyle gösteriyoruz, çıkışlarımızı Y. Alabileceği adres değeri 0 ile 127. Boolean dediğimiz ikili anlamına geliyor. Yani lojik 0 ve 1 ihtimalden alan yani iki olasılık var Boolean'da. Burada x0 ile x127 arasında bir değer alabiliyormuş anlamına geliyor. Yine daha önce konuştuğumuz AI, Analog Input, Analog Output değerlerimizde 0 ile 31 arası değer alabiliyormuş. Yani AI 0'dan başlayıp AI 31'e kadar gidiyormuş anlamında. Daha sonra bizim sanal röle, dahili röle diye isimlendirdiğimiz M harfiyle isimlendirdiğimiz hafıza alanları var. Bu hafıza alanları yine Boolean şeklinde yani bir bitlik hafıza alanları ve bunların 0 ile 7999 arasında olanlar genel kullanım bit bellek alanları. 8000'in üstü ise özel bit bellek alanı. Ne demek bu? Buradaki M0'dan M7999'a kadar olanları biz normal program içerisinde sanki gerçek bir röle veya röle kontağı veya röle bobini varmış gibi kullanabiliyoruz. Ancak 8000'in üzerindekiler, M8000'in üzerindekiler her bir bit için bir fonksiyon atanmış. O kontağı kullandığımızda kendisine tanımlı olan fonksiyonu yerine getiriyor. Örneğin saniyede bir açılıp kapanan kontak gibi düşünebilirsiniz. Spatial Memory Bit ismiyle de biliniyorlar. Daha sonraki hafıza alanımız ise D harfiyle gösterilmiş. Bu Word büyüklüğünde bir hafıza alanımız. Ve yine bizim kullanımımız 0 ile D7999 arasındaki alanı veri yazıp okumakta kullanıyoruz. Yine 8000'in üzerindeki D8000'in üzerindekiler ise bunlara yine birer fonksiyon atanmış. Biz buraya veri yazabiliyoruz veya okuyabiliyoruz özelliğine göre. Fakat bunların birer görevleri var. Biraz sonra göreceğiz. Sayı ile gösterilenler durum bitlerini gösteriyor. Boolean türünde. Count value, counter value, timer value ise bunlar sayıcı ve zamanlayıcıların değerlerinin saklandığı alanlar, bellek alanları. 0 ile 199 arasında olanlar word büyüklüğündeymiş. C ve 200 ve 255 arasında double word yani daha büyük sayılara kadar sayabilen sayıcılar anlamına geliyor. Yine timer value. Bunlar da C ve T'de sayıcıların ve zamanlayıcıların kontakları yine
iki durum alabiliyor. Yani sayıcı ilgili değere ulaştıysa kontağı kapanıyor gibi düşünebilirsiniz. Buradaki M için Mercury'ın baş harfi veya Memory'nin baş harfi olarak da isimlendiriliyor. Bilgimiz olsun. Bir sonraki sayfada ise biraz önce konuştuğumuz bit bellek alanları 8000'in üzeri için atanmış bir takım fonksiyonlar var demiştik. Örneğin M8000 için normal open contact demiş ama şöyle bunun özelliği gördüğünüz gibi burada enerji verildiğinde PLC'ye ve RAN'a alındığında sürekli on oluyor. Yani sürekli kapalı bir kontak durumuna geliyor. RAN'da değilse açık oluyor anlamında. Mesela M8002 sadece ilk döngüde 1 oluyor gibi bir takım özel uygulamalar için kullanıyoruz. Örneğin M8007'ye bakalım. 1 dakikalık clock pulse'iymiş. Yani 30 saniye açık, 30 saniye kapalı kalan bir kontakmış. Bunun gibi amacımıza uygun buradakilerden hangileri varsa onları programımızda kullanabiliyoruz. Listenin devamı var. Örnek olması açısından bu kadarını aldım. Bir de D8000'den başlayan özel veri alanlarımız vardı. Burada da Word cinsinden de hatırlayınız. İşte haberleşme ile ilgili verilerin olduğu veya buna benzer bir takım verilerin bulunduğu yerler. Bunları değiştirmek yani RV dediği hem yazabilirsiniz hem okuyabilirsiniz anlamına geliyor. Veri yazmak da okumak da mümkün olabiliyor buradaki özelliğine bakarak. Burada ise büyüklükler, hafıza alanlarının büyüklükleri ile ilgili bilgiler var. Bitmek üzere slaytımız. Bit biraz önce konuştuğumuz gibi Boolean türünde ve en fazla 1'i içinde barındırabiliyor desimal olarak. Sign integer 8 diyor burada. Yani işaretli tam sayı en küçük eksi 128, en büyük de artı 127 değerini alabiliyor. Aynısının işaretsiz olursa en büyük ifade edebileceğimiz desimal değer 255 olarak karşımıza çıkıyor. Yine Word için işaretli, işaretsiz değerleri burada görünmekte. Örneğin işaretsiz Word için ifade edebileceği veya içerisinde kodlayabileceğimiz en büyük desimal sayısal değer 65.535 olarak karşımıza çıkıyor. Bir de çok sık kullandığımız float dediğimiz ondalıklı sayıların gösterildiği hafıza alanları ve büyüklükleri bu tabloda sıralanmış. Zaman içerisinde bunları kullandıkça daha da iyi pekiştireceksiniz. Bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.